Merhaba. Bugün her zaman yapmaya çalıştığım daha hareketli, daha heyecanlı, daha neşeli videolardan biri olmayacak. Biraz bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz kendim için kamu spotu gibi olacak. Dün Yufka Bey'i veterinere götürdük. Aslında başka bir videoda bundan bahsetmiştim. Bir aksilik olduğuna dair. Ama ayrıntılandırmamıştım. Bu videoda onu yapacağım. Bir süredir normal veterinerimize gidemiyoruz. Bu salgından dolayı ve uzak olduğu için. Yakındaki veterinere gidiyoruz. Gayet sıradan bir aşıya götürdük Yufka'yı. İç dış parazit. Eğer evde bir hayvanınız varsa, kedi köpek gibi biliyorsunuz düzenli aralıklarla iç dış parazit aşıları yapılması gerekiyor. Normalde bu iç parazit aşısı deri altına yapılır. Yani 4,5 yaşında Yufka, 4,5 senedir hep deri altına yapıldı. Bu sefer bu yeni veteriner ilk defa bacaktan yani kasa yaptı bu aşıyı ve beklenmeyen bir yan etki sonucu eve geldiğimizde Yufka'nın arka patilerinden bir tanesi felç olmuştu. Burada araya gireceğiz çünkü bu videoyu ikinci gün kaydetmiştik. Dolayısıyla olan olayların daha sıcağı sıcağına kaydetmeye başladığımız kısmı bu. Bugün itibariyle Yufka'nın fizyoterapi seanslarını tamamladık. Dolayısıyla sürecin bütününe hakimiz. Bir bütün olarak süreci değerlendirdiğimiz bir video olarak bunu hazırladık sizin için. Çıkış noktamız da şuydu. Bu bahsettiğimiz felç olayı yaşandığında biz tabii büyük bir panikle internete girdik, sağa sola bakındık ve bu alanda bize yol gösterecek bir şeyler bulmaya çalıştık ve doğru düzgün bir şey bulamadık. Dolayısıyla benzer bir durumda bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Böyle bir arayışın sonunda buraya gelmiş olabilirsiniz. Umuyorum ki bu video size birazcık yol gösterecek, bir fikir verecek, önünüzdeki belirsizliği biraz azaltacak bir video olacak. Videoyu ikiye böldük. İlk kısmı medikal tedavi, ikinci kısmı fizyoterapi kısmı ile ilgili olacak. Bunları da anlatırken aynı zamanda bu tedavi sürecinde evde neler yaptık, sürecin zorlukları neydi ve neyi daha farklı yapardık gibi konulara değineceğiz. Önce durumu tekrar hızlıca bir toparlayalım. Veterinerden eve geldik, Yufka'nın kutusunu açtım ve hafif değil, ayağını kontrol edemediği birkaç adım attı. Daha o zaman tam felç yerleşmemişti. Ve çok kısa bir 10 dakika içinde de zaten tamamen felç oldu. Felç olduğundan kastım şu, ayağı bir ölü uzva dönüştü ve tamamen ayağın üst tarafının yerde olduğu bir sürükleme halinde ve panik halinde hareket ediyor idi. O günden elimde çok video yok çünkü önceliğimiz bambaşka bir yerdeydi. Hiç öyle video çekmek gibi bir şey aklımıza dahi gelmedi. Bu aşamada ayağını hiç oynatamıyordu. Dolayısıyla da yani yaralı bir hayvan olduğu için sürekli saklanmaya çalışıyordu. Tuvalete gidemiyordu. Yatağa, yüksek zeminlere asla çıkamıyordu. Ve panik halinde koşturmaya ve saklanmaya çalışıyordu. Hatta birkaç kez tuvalete de gidemediği için yatağa tuvaletini yapmak zorunda kaldı. Bizim için de tabii çok zordu çünkü anlamadık ne oluyor, ne bitiyor. Biz de korktuk ve hani öyle bir duruma geliyorsunuz ki hani tamamen derdini anlatamayan ve her şeyle size bağımlı bir hayvan, ailenizin bir ferdi zaten ve size bakıp bana ne oldu diyor. O ilk geldiği gün çekebildiğim kısacık videoda öyle bir bakışı var ki hala izlediğimde beni gerçekten kötü yapıyor. Şimdi burada şunu yaptık, hemen veterineri aradık. Götürdüğümüz yani bizim kendi veterinerimizde olmayan veterineri ve şu durumu anlattık. Dediler ki bize bu aşı yağlı bir aşıdır. İşte orada dağılması biraz vakit alır. Onunla alakalı olabilir. 1-2 saate geçer. 1-2 saat sonunda geçmedi ve biz artık yanlış bir şeyler olduğu kanaatine vardık. Çünkü ayağını yani sekerek yürüyor gibi bir durumda değildi. Tamamen ayak bir ölü uzuv olmuştu. Sürüklüyordu ayağını her tarafa. Başımıza bu olay geldikten birkaç saat sonra hala bir gelişme olmadığını gördüğümüz için kendi veterinerimizle irtibata geçtik ve 24 saat açık bir veteriner kliniği olduğu için hemen apar topar Yufka'yı götürdük. Bize bütün yardımları için başta Gamze Hanım olmak üzere Şekerci Veteriner Kliniği'ndeki bütün herkese çok teşekkür ederiz. Bize hem güven verdiler, hem yol gösterdiler, hem tedavi süresince hep yanımızda oldular. Çok teşekkürler tekrar. Hayvan sahibi olan herkes biliyordur ki güvendiğiniz veterinerinizin olması çok önemlidir. Eğer sizin aradığınız bir yer varsa Gayrettepe'de Şekerci Veteriner Kliniği'nde çok tavsiye ederiz. İlk muayenede felç teşhisi koydular arka sağ patisine. Hemen kortizon tedavisi başladı, B12 tedavisi başladı. Bize çok umutlu olmamamıza dair bir şeyler söylendi. Çünkü işte bundan geri dönüş olmayabileceğine dair gerçek bir ihtimal var. Sinir hasarı olduğu için bir süre bu hasarın boyutunu belirlemek ve iyileşip iyileşmeyeceğini gözlemlemek gerekiyor. Evet, dolayısıyla onu anlamaya çalışıldı.
bize de umutlarımızı biraz yönetmemiz söylendi. Nihayetinde ikinci gün önemlice bir fark gördük. Yani o kortizon tedavisine erken başlamış olmak sinir üzerindeki hasarı ve o iğnenin geldiği yerdeki oluşan ödemin azalmasını sağladığı için önemli bir rol oynadı. Ve ikinci gün hakikaten o ölü uzuv halinden bu sefer topallayan, ayağını kontrol edemeyen ama illa da ilk günkü kadar sürüklemeyen, bir hafif aksak da olsa öne doğru fırlatabilen bir yufka vardı. Yani yine cansız bir uzuv gibiydi ama kalçasından bir yerden onu fırlatabiliyordu ve en azından bu şekilde sürüklemesi biraz daha azalmıştı. Doğru basıyor muyuz? Yok. Oh. Oh. Gel yufka. Gel. Evet, böyle gel bakayım. Hiç yürümek istemiyor. Yürü bakalım. Aferin. Aferin. Tamam dur koşma koş. Belki de en büyük, en ciddi farkı bu ilk günden ikinci güne geçişte gördük. Burada bence erken götürme kararını vermiş olmamız bizim yaptığımız doğru hareketlerden biriydi. Gün 2 Yufka Bey'i veterinere götürüyoruz lazer ve kortizon tedavisinin devamı için. Keyfi biraz daha iyi. Adımını basabildikçe biraz daha özgüvenli arttı. Evin içinde gezmeye başladı. Kendi kendine gidiyor, tuvaletine giriyor, mamasını yiyor. Çok az daha bir gelişme var. İlk günkü kadar çok gelişme yok bugün ama biraz daha bir gelişme var gibi sanki. İkinci gün itibariyle yani ertesi gün tekrar veterinere gittiğimizde bu sefer oradaki baş veteriner hekim Gamze Hanım muayene etti. Bir kere gelişmeyi gördüğü için o da umutlu konuştu. Ve 10 gün civarı bir tedavi prosedürü önerdi. Bu 10 gün boyunca başta her gün daha sonra gün aşırı olmak üzere kortizon, B12 ve lazer tedavisi görmek üzere bir tedavi prosedürü ortaya kondu. Bir de mide koruyucu. Bir de tabii mide koruyucu çünkü kortizon etkileri olabiliyor. Süreç içinde bazı ufak tefek şeyler gördük ama ciddi bir şey yaşanmadı. Kortizon zaten iğne, B12 iğne şeklinde oluyor. Geri kalan bu mide koruyucu da keza. Fakat lazer tedavisini biraz anlatayım. O biraz daha farklı. Herhangi bir iğne vesaire içermiyor. Tamamen deri üzerinden yapılan bir tedavi. Ve herhangi bir yani hayvana verdiği bir rahatsızlık yok. Sadece ufak bir yanma hissi olabildiğinden bahsediliyor ama zaten yufka sakin bir hayvan. Hani bu süreçte çok büyük bir zorluk yaşamadık. Şöyle bir şey oluyor. Yani bu gelişme düzenli, istikrarlı, lineer gitmiyor. Dolayısıyla mesela sabah biraz daha iyi oluyor. Öğlen biraz daha eskiye yaklaşıyor. Akşam üzeri anlıyoruz ki evet biraz mesafe kat edilmiş. Tedavinin bu medikal aşamasında yani 10 gün civarı süren kısmında ilk günkü gelişmeyi devam eden, takip eden günler görmedik ve çok biraz inişli çıkışlı bir dönemdi orası. Yani gelişme var mı? Bir sabah uyanıyoruz, gelişme var gibi görünüyor. Akşama doğru tekrar yok. Ertesi gün biraz daha ilerlemiş gibi görüyoruz falan. Bir türlü tam emin olamadığımız bir süreç yaşandı. O aşamada veterinerin tabii ikinci bir göz olarak orada olması ve biz tabii her gün görüyoruz. Aradaki nüansları kaçırabiliyoruz. Veteriner arada zaman girerek gördüğü için hani değişim olup olmadığını teyit etmek konusunda önemli bir faktör oldu aynı zamanda. 8. gün dolaylarında bize medikal muayenenin sonuna gelmeye başladığımızı söylediler ve fizyoterapiye yönlendirdiler. Fizyoterapi kliniği olarak Fizyovet'i önerdiler ki zaten muhtemelen bu İstanbul'daki tek fizik tedavi kliniği. Çok emin olmamakla birlikte Türkiye'de de bunu yapan belki tek, belki de az yerden biri. Çünkü biz oradayken Ankara'dan gelen insanlar dahi gördük. İstanbul'un zaten dört bir köşesinden gelen insanlar oluyor. Fizyovet Bostancı'da bir fizyoterapi kliniği. Başında Ece Hanım var. Burada onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da sürecin başından itibaren bize hem çok güven verdiler hem çok tedavi sürecinde önemli yol kat etmemizi sağladılar. Dolayısıyla hem Fizyovet ekibine hem Ece Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Fizyovet'e ilk gittiğimdeki intibamı biraz anlatmak istiyorum size. Çünkü o ruh halinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yufka fizik tedavinin ilk randevusuna geldi. Şimdi muayenesi olacak ve bir tedavi prosedürü ortaya çıkacak diye bekliyoruz. Bu İstanbul'da tek bu işi yapan yer anladığım kadarıyla. Biraz uzak ama inşallah iyi edecek en azından Yufka'yı bekliyoruz. İlk gittiğimde oraya bilmediğim bir yerdi ve orası bir hastane en nihayetinde. Dolayısıyla tedavi gören bir sürü hayvan görüyorsunuz.
zaten endişelisiniz, bilmiyorsunuz ne olacak, ne bitecek. Çevrenize baktığınızda bir sürü hayvan görüyorsunuz. Bunların bir kısmı iyi durumda olan hayvanlar, bir kısmı da hakikaten tedavisi yeni başlamış, daha yolu olan, kat etmesi gereken yolu olan ve zor durumda olan hayvanlar. Mesela işte bir sokak hayvanı bakıyorlardı. Yerde yatmaktan bir tarafı yara olmuş, kalkamıyor, bacakları zayıflamış vesaire. Şöyle bir şey yaşadım ben. Kötü durumdaki hayvanlara bakıp bir korktum, panik oldum. Böyle bir tedavi süreci başladığını düşündüm. İyi durumda hayvanlara bakıp da zaten herhalde çok kötü bir yerden başlamamışlardır. Çok ciddi bir şeyleri yoktu herhalde diye düşündüm. İlk geldiğimizde ben neyin içerisine girdim, benim kedimin, köpeğimin başına ne geldi, nasıl bir süreç beni bekliyor, ne kadar üzücü bir yola girdik aslında diye bir his geliyor insana açıkçası. Özellikle bizim gittiğimiz dönem pandeminin devam ettiği günlerdi ve yoğun bir şekilde yeni başlayan hayvanlar vardı. Dolayısıyla zor bir şey. Yani aslında çocuklar için fizik tedavi kliniği gibi bir şey olsa herhalde aynı duygusal yoğunluk olurdu. Çünkü kendisine ne olduğunu anlatamayan ama zorluk çeken bir sürü hayvan. Nihayetinde şu oluyor tabii, o iki ucu birbirine bağlanıyor. Dolayısıyla sizin tedavisinin başında gördüğünüz hayvanlarla sonunda gördüğünüz, iyi durumda gördüğünüz hayvanların aslında aynı hayvanlar olduğunu anlıyorsunuz ama ilk intibada böyle bir endişe var. Şimdi şu bizim için önemliydi. Dediğim gibi bilmediğimiz bir süreç. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, önümüzü göremiyoruz, ne olur ne biter. Ve bir güven tabii ilişkisi gerekiyor fizyoterapiyle. Çünkü maliyetli bir iş bu. Gitmeden önce Neslişah çok araştırdı kliniği ve bize en güven veren unsurlardan biri şuydu. İlk gittiğinizde size bir muayene yapıyorlar. Bu muayene sonucunda da hayvanınızın iyiye gitme ihtimali olup olmadığına dair bir yorumda bulunuyorlar. Ona göre de tedavi süreci kararlaştırılıyor. İnternette gördüğümüz ve bize esas güven veren şey bu durumda eğer hayvanınızın iyiye gitme ihtimali olmadığını düşünüyorlarsa size bir tedavi prosedürü önermemeleri oldu. Hem maliyet yükü hem de esasen duygusal yükü ağır bir süreç olduğu için sizi eğer iyileşme şansı yoksa böyle bir yola sokmuyorlar. Bunu yaşamış insanlar olmuş. Dolayısıyla biz de biraz daha güvenle oraya tedavi süreci için başladık. İlk muayenede birkaç şeye bakıyorlar sizin gittiğiniz sakatlık durumuna göre. İşte refleksleri çalışıyor mu, o uzvuyla ilgili herhangi bir hissi var mı, tam nereden kaynaklanıyor? Etraflı bir muayene yapıyorlar. Ve şu anda salgın dönemi olduğu için bir tek zaten bu muayene aşamasında içeri girebiliyorsunuz. Siz de orada olup görüp izliyorsunuz. Düzeltemiyor bunu. Gördünüz mü şöyle? Hiç düzeltiyorum. Normalde bunu milisaniye içinde hastanın döndürmesi lazım. Bakın. Şimdi şuraya dönelim. Gördünüz mü? Şimdi şuraya dönelim. Bakın. Ve öne de bakalım. Yufka'nın muayenesi sonucunda bize, yani bizim spesifik durumumuz için 18 seanslık bir tedavi protokolü ortaya kondu. Bu ikiye bölünmüş şekilde. İlk başta 12 seans, sonra da 6 seans. İlk 12 seans boyunca haftada 3, sonraki 6 seansı da haftada 2 olacak şekilde tamamlamamız gerekiyordu. Ve böyle bir sürece başladık. Tedaviye gittiğiniz zaman ozon tedavisi, TENS tedavisi denen bu EKG benzeri küçük elektrotlarla yaptıkları bir tedavi, lazer tedavisi ve başka bir iki şey daha yapıyorlar. Hayvanın sakatlığı veya işte kedi mi köpek mi ona göre. Mesela köpekleri havuzda yürüttükleri tedavileri vesaire var. Bizim durumumuzda bu üçü odaklı gitti tedavi. Bir orada ufak not, bu TENS denen tedavi yapabilmek için belli yerleri tıraşlıyorlar ama yani ufak alanlar ne hayvana bir sıkıntı veriyor ne sizle ilgili bir dert olacağını zannetmiyorum. Bir de yani tüy her zaman geri uzuyor. 10. seansa kadar aynı şekilde bizim bir gelişme var mı yok mu tereddütümüz devam etti. Maliyetli de bir süreç olduğu için hem ruhsal hem maddi yönden acaba doğru şey mi yapıyoruz, kaynaklarımızı doğru mu kullanıyoruz gibi konuşmalar yaşadık. Bir de bizim için zaman ve iş yükü olarak da çok zorlayıcı bir süreçti. Çünkü her hafta birkaç gün Avrupa yakasından Bostancı'ya giderek bu tedavi sürecini tamamlamamız gerekiyordu. Burada önemli bir şey metrik oldu. Bizim iyileşme metriği olarak aradığımız şey Yufka'nın o tam bastığı ayağın topuğunu kaldırmasıydı. Ve uzunca bir süre bu olmadı. Bu olmadığı için de biz gelişme olmuyor hissine birazcık kapıldık. Fakat Ece Hanım'la bunu konuştuktan sonra bize şunu söyledi. Bu topuğun kalkması mevzu aslında ileriki aşamada olacak bir şey. Ve esas ilk aşamada bakılması gereken şey dizdeki kontrol, dizin doğru gidiyor olması, adımı atarken öne doğru fırlatmıyor da öne götürüyor olması ayağını konusu olduğunu. Metrikleri örtüştürünce
bizim de hem içimize su serpildi hem de gelişmeyi daha iyi takip edebilir olduk. Dolayısıyla burada söyleyebileceğim bir şey belki hani iyileşmeyi gözlemleyebileceğiniz metrikleri baştan iyi oturtmak olabilir. Gelişmeleri takip edebilmek açısından en faydalı şeyler bizden istenen videolar oldu diye düşünüyorum. Çünkü bizden istenen videoları günün sonunda karşılaştırdığımızda gerçekten bir fark olduğunu görebiliyoruz. En net farkı 10. ve 12. seans arasında bir yerde gördük. Çünkü bizim baştan beri artık birazcık takıntı haline getirdiğimiz metrik olan topuğu kaldırma gerçekleşti. 12. seanstan 18. seansa kadar olan süreçte de artık adımları daha istikrarlı, daha sağlam, daha dengeli basmaya başladı. Kısaca burada tedavi için evde neler yaptığımızı anlatayım istiyorum. İlk başta medikal tedavi süresince basit bir şey yapıyorduk. Sadece o eklemi kendi hareket etmesi gereken açıda hareket ettiriyorduk. Fizik tedavi başladığı andan itibaren 1. seanstan 8. seansa kadar bir diş fırçasıyla sakat patisinin altını fırçaladık. 8. seanstan itibaren bizden engellerle bir egzersiz yapmamız istendi. Bu egzersizde yere koyduğunuz engellerin üstünden kedinizi yürütüyorsunuz. Bu sayede patisini kaldırmak zorunda kalıyor onların üzerinden geçerken. Burada bize gönderilen örnek videolarda mamayla veya ödül mamasıyla motive ediyorlardı hayvanları. Ama yufka hiç böyle bir şeyle motive olmadığı için biz de görece dar olan koridora süpürge sapları, paralel şekilde dizebileceğimiz engel ne varsa onları dizdik ve mecburen bu engellerin üzerinden yürümesi gerekeceği, bu egzersizi yapacağı bir alan yarattık. Bu egzersiz bence bizim en çok fark görmemizi sağlayan şeylerden biri oldu. Daha sonra 12. seansta tekrar bir muayene oluyor. Bu muayenede evde yapmamız gereken egzersizler biraz daha değişti. Bir kağıt havluyla yaptığımız, kağıt havluyu yufkanın karnına koyup öne ve geriye doğru ittiğimiz bir egzersiz türü var. Bu sayede de hem ileri gitmemeye hem geri gitmemeye çalıştığı için o iki kas grubunu birlikte çalıştırıyor. Bir de veterinerin, fizyoterapistin tırtır diye tabir ettiği bir paspasla yapılan, böyle hafif çıkıntılı bir paspasla yapılan bir egzersiz var. Bu paspası nerede bulacağınızı, en azından bizim nerede bulduğumuzu aşağıya koyacağım. Oradan arıyorsanız bulabilirsiniz. Orada da arka patisini, her ikisini de 5'er kere paspasa sürtüyorsunuz. Bu kadar basit. Evde yapılan egzersizlerden biri değil ama süreç başlar başlamaz sizden istenen şeylerden biri de şu olacak. Yerde evdeki kaydıracak her zemini kaydırmaz halı benzeri bir şeyle kaplamanız. Böylelikle ayağını sürüklediği aşamalarda yara olmasını engellemeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda da tekrar basmaya başladığında daha güçlenmesine olanak sağlıyorsunuz. Dolayısıyla mümkün mertebe her tarafı halı veya kaydırmaz bir şeyle kaplamak gerekiyor. Şimdi sonuca değineyim. Ne oldu bu kadar seansın ve tedavinin sonucunda? Yufka şu an hiç sakatlanmamış gibi değil. Hala parmaklarından bir kısmında hiç his yok. Fakat ilk gün bizim o gördüğümüz haliyle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda. Önemli bir mesafe kat ettik. Önümüzdeki 6 ay boyunca biraz daha iyileşmeye devam etmesini ümit ediyoruz. Kısaca sürecin zorluklarına da değinelim istiyorum. Burada ilk başta tabii duygusal zorlukları var. İniş çıkışlı bir süreç, çalkantılı bir süreç, önünüzü çok göremediğiniz bir süreç. Bir diğer zorluğu, özellikle çalışıyorsanız hafta içi Bostancı'ya gidip gelmeniz gerekiyor. İşte 2 gün, en az bir gün. Dolayısıyla bu tarafı birazcık meşakkatli, izin almanız vesaire gibi dertleri var. Bir diğer tarafı mali yükü. Çok ucuz olmayan bir prosedür. Bizim için medikal tedavi artı fizyoterapi artı yol paralarını bütünlü olarak düşündüğümüzde 8.000 lira civarında bir yerlere geldi sürecin bütünü. Dolayısıyla bu kısmı da çok kolay değil. Videoyu kapatmadan geriye dönüp neyi daha farklı yapardık biraz da onu konuşmak istiyorum. Şimdi düşündüğümüzde elimizdeki bilgilerle bir tek bir şey aklıma geliyor. Belki de fizik tedavi kısmını biraz daha erken başlatabilirdik. Fizyoterapiste geçirdiğimiz süreçte insanlara 3. gün dolaylarında bu süreci başlatabilecekleri söyleniyor. Kısaca toparlayayım. Eğer bu videoya gelme sebebiniz benzer bir sakatlıksa, eğer hayvanınızda benzer bir sakatlık ortaya çıktıysa umarım burada birazcık öngörülemezliğinizi azaltmışızdır. Umarım süreçle ilgili size birazcık fikir verebilmişizdir. Eğer burada yanıtlamadığımızı düşündüğünüz, aklınızda kalan bir soru varsa lütfen aşağıya yazın. Elimizden geldiğince yardımcı olabilmeyi istiyoruz. Tüm bunları söyledikten sonra aslında geriye sadece bir şey kalıyor söyleyecek. Moralinizi yüksek tutun. Umudunuzu kaybetmeyin.